Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu hangi tarlayı satın almalıyım? Benim için en uygun tarla hangisi? Paramı yatırdığımda bana en hızlı dönüş sağlayacak tarlayı nasıl anlarım? Yüksek getiri sağlayacak tarla ne gibi özelliklere sahip olmalı? Yani kısaca alacağım tarla özellikleri nedir? Tarla alırken nelere dikkat etmeliyim soruların cevabını bulacaksınız. Senin için konuyu detaylandırdım. Bu bilgiler ışığında tarla alırken daha doğru karar vermeni sağlayacak bilgilerin detayları videonun içeriğinde. İyi seyirler. Burada anlatılanları gerçek hayatta da fiili olarak tatbik ederseniz arkadaşlar faydasını görürsünüz. Evet. Şimdi bir tarla yatırımı ile alakalı öncelikle şunları söyleyelim arkadaşlar. Birinci kademe tarlaları satın alıyorsak bu tarla satın alma hususunda ilk olarak bu yerin kadastro yolu var mı yok mu buna bakmamız gerekecek. Niye kadastro yolu var mı yok mu buna bakacağız. Toprak kanunumuzda belirli tarla büyüklüklerine eriştiğinde eğer kadastro yolu varsa bir tarlanın buraya yapılaşma izni veriliyor, müsaadesi veriliyor. Buna örnek olarak şunu verebiliriz. Örneğin 5000 metrekarenin üzerinde 5250-5300 metrekarelik bir yerimiz varsa kanun bize 250 metrekare iki katlı tabanda 125 üst katta da 125 metrekare olmak üzere ev yapımına müsaade ediyor. Eğer kadastro yolu yok da benim tarlam 5000 metrekareden büyükse bu durumda kadastro yolum olmadığı için buraya yapılaşma şartı gelmiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir tarla satın alırken öncelikli olarak buranın kadastro yolu olup olmadığına bakacağız. Örneğin bizim burada inceleyeceğimiz yerimiz 152'ye 21 nolu parselimiz olsun. Bu 152'ye 21 nolu parselimize baktığımız zaman bunu Tapu Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden parsel sorgudan girdiğinizde arkadaşlar bütün komşu parsellerini açabiliyorsunuz. Bu şekilde bir yerimizin kadastro yolu olup olmadığını takvis üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bununla ilgili bir videomuz var idi YouTube kanalımızda. Kadastro yolu var mı yok mu, nasıl bulunuyor, nasıl tespit ediliyor? O videomuzu izleyerek kadastro yolu olup olmadığı hakkında tarlanızın daha net bir bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman bütün parseller açıldığında burada bizim yerimizin herhangi bir kadastro yolu olmadığı görülüyor. Örneğin 152'ye 23 nolu parsele baktığımızda ise 142'ye 2 nolu parselle arasında şöyle ince bir çizgi geçiyor arkadaşlar. Bu bir imar yolu olmadığı için kadastroda sadece tarlaların ulaşımını sağlamak amacıyla küçük bir yol bırakılıyor. İşte buralara biz kadastro yolu diyoruz. Bu kadastro yollarının mülkiyeti devlete ait arkadaşlar. Kadastro yolu olan yerlerde asgari düzeydeki alanları sağladığında buralara yapılaşma izni de veriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada 152'ye 21 nolu parsel eğer bize geldiyse buranın bir kadastro yolu yok. Birinci öncelik olarak almamız gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. 152'ye 21 gibi aynı bölgede benzer nitelikte, aynı büyüklükte kadastro yolu olan bir tarlamız varsa bunun yerine onu tercih edebiliriz. Tabii fiyat da aynı ederdeyse ya da ne bileyim kadastro yolu olan yer bir tık daha yukarı fiyatta olabilir. Kadastro yolu olan yer ve yapılaşma izni varsa kesinlikle size artı bir getiri sağlayacak, artı bir avantaj sağlayacak. Bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Yani ben bir tarlayı satın alırken birinci öncelik olarak buranın kadastro yolu var mı yok mu ona bakacağım. Eğer kadastro yolu varsa aynı fiyattan satılıkta aynı bölgede araştırma yaptığım bölgede ya da satın almak istediğim tarla satın almak istediğim tarla yatırımı yapmak istediğim bölgede benzer nitelikte aynı büyüklükte aynı fiyattan başka bir kadastro yolu olan tarlamız varsa bu 152'ye 21'in karşılığında burayı değil, orayı tercih etmenizi öneririm arkadaşlar. Bu sizin birinci öncelikli olarak bir tarla yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken unsur arkadaşlar. Şimdi tarlanın kadastro yolu yok diye ben bu tarlayı almayayım mı? Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Benim burada söylemeye çalıştığım şey eğer aynı bölgede kadastro yolu olan aynı fiyata aynı şartlara haiz bir yer varsa kadastro yolu olanı tercih edin. Fakat kadastro yolu yok.
kadastro yolu olanla da arasında ciddi bir fiyat farkı varsa yatırım amaçlı ben burayı alamaz mıyım? Kesinlikle alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Kadastro yolu olan bir tarlayla olmayan tarlanın satış hızı da farklılık gösterecektir. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız, bu videoyu çekmekteki amacımız nedir? En doğru, yarın satmak istediğimizde en hızlı satabileceğimiz ya da değer kazanması noktasında en hızlı bize değer kazanacak ve en çok müşteriyi çekebilecek tarlayı bulmayı amaçlıyoruz. O yüzden kadastro yolu olmayan yer alınmaz diye bir durum söz konusu değil, ama kadastro yolu olan bir yeri olmayan yerle aynı fiyatsa, aynı şartlara haizse kadastro yolu olanı tercih etmemiz gerekiyor. Kadastro yolu dediğim gibi iki tarlanın arasında bu şekilde gördüğünüz tarzda bir yol varsa biz bunlara kadastro yolu diyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Bazı yerlerde dere yatağı olabilir, kanal olabilir. İki kadastro parselinin arasında böyle bir durum varsa buranın dere yatağı mı, yol mu olduğunu da ilgili belediyesinden ya da kadastro müdürlüklerinden gidip sormak suretiyle öğrenebiliriz. Genelde bu tarz parsellerin arasındaki yerler kadastro yollarıdır. Bu kadastro yollarının olmuş olduğu yerlerde buranın dere yatağı ya da herhangi bir şekilde kanal olmadığını tespit ettiğinizde kadastro yolu olan yere olmayan yere göre tercih etmeliyiz arkadaşlar. 152'ye 21 nolu parselime kadastro yolum yok. Diyelim ki burayı aldım. Fiyatı da diğer kadastro parsellerinden uygun. Kadastro yolu olanına nazaran fiyat da bana cazip geldi. Ben de burayı satın almak istiyorum ama içine nasıl gideceğim, nasıl geleceğim, bu noktada ne yapmam gerekir sorusunu sorduğumuz zaman arkadaşlar, burada şöyle bir durum önümüze çıkar. Kadastro yolu olmayan bu tarzdaki parsellerin geçit hakkı dediğimiz bir hakkı var arkadaşlar. Yani bu parsel için biz kadastro müdürlüğüne müracaat ettiğimizde bize bu parselimize yol verme noktasında en yakın kadastro yolundan 152'ye 23, 152'ye 22 nolu parseller kadastro yoluna cepheydi arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bu iki parselden tarlaya zarar vermeyecek şekilde kenarından, köşesinden 3 metre genişlikten fazla olmayacak şekilde, uzunluğu önemli değil, bir şekilde bir kadastro yolu oluşturulur. Bu oluşturulan kadastro yolunun bedeli parselin geçit hakkını isteyen kişi tarafından ödenir arkadaşlar. Bu şekilde de bizim parselimizin geçit hakkı tesisiyle tarlaya ulaşımı sağlanmış olur. Geçit hakkı başlı başına ayrı bir konu arkadaşlar. Onunla ilgili ayrıyeten bir video yayınlayacağım. Dolayısıyla burada sadece kadastro yolu olmayan bir tarlamızın da yoldan mahrum olup tarlamızın başına gidemiyoruz gibi bir durum olmadığını bilmeniz açısından kısaca geçit hakkından da bahsetmiş olduk. Ne dedik? Birinci aşama kadastro parselinin yolu olması noktasıydı. Tarla yatırımı yaparken dikkat edeceğimiz ikinci husus da arazinin eğimi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada Google Earth üzerine ben tarlama attığım zaman burada hafif eğimli olduğunu görüyorum. Batı yönüne doğru hafif bir eğimi var. Burada eğer arazimiz çok fazla eğimli ise bu bize yarın satarken ya da yapılaşma yapmaya çalıştığım zaman sorun çıkaracaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bir tarla yatırımı yaparken de arazinin topografik olarak düz bir yapıya ya da hafif eğimli bir yapıya sahip olmasını isteriz. Tabii ekstrem durumlar söz konusu olabilir. Örneğin ciddi deniz manzarası görüyor olabilir, ciddi bir orman manzarası alıyor olabilir ya da çok güzel bir doğa manzarasına hakim olabilecek bir konumda olabilir. Bu durumda da bizim arazimizin eğimi de topografik noktada çok fazla olmamak şartıyla arazideki tatlı eğim de bizim için ilerleyen zamanda bir avantaj olabilir. Ama genellikle tercih edilen mevzu şudur arkadaşlar. Bir parselin topografik olarak düz ya da hafif eğimli olması istenir. Biraz önceki incelemiş olduğumuz bu 152'ye 21 nolu parselimizin buradaki arazideki topografik yapısını görüyoruz. Bunu arazide eğimini de hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Yine Google'dan baktığımız zaman bu köşesinin 178 metre yükseklikte denize göre.
Buranın 167 metre yükseklikte olduğunu görüyoruz ve buradaki parsel kenarımızda 186 metre uzunluğundaymış arkadaşlar. Bu bilgileri Google Earth üzerinden elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir arazinin eğiminin hesabı basit arkadaşlar. Arazinin iki noktası arasındaki eğim farkı bölü mesafe. Dolayısıyla burada bu şekilde böldüğümüz zaman 0,06, yani bu arazinin %6'lık bir eğimi olduğunu görüyoruz. Yani bu eğim normal kullanım şartlarında bize çok fazla sorun çıkartmayacak. Tatlı eğim dediğimiz, burada bir yapılaşma yaptığımızda, örnek veriyorum, buradaki manzarayı da çok net bir şekilde alabileceğimiz, arazinin kullanımı noktasında da bize çok fazla pürüz çıkartmayacak bir eğime sahip diyebiliriz. Bununla da ilgili yine kanalımızda Google üzerinden arazi eğiminin anlatıldığı bir videomuz var arkadaşlar. O videomuzu da kanalımızdan izlemek suretiyle arazi eğimi Google üzerinden nasıl bulunuyor, bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Neymiş o zaman tarlayla alakalı yatırım yaparken dikkat edeceğim İkinci husus da bu şekilde arazinin düz bir yapıya, hafif eğimli bir yapıya sahip olması, fazla eğimli olan arazilere göre tercih edilmesi gerekliliğini de söylemiş olduk arkadaşlar. Üçüncü dikkat edeceğimiz husus ise arkadaşlar arazinin imara yakınlığı. Yani bir tarla vasfındaki bulunan yerimiz imara ne kadar yakınsa oranın değeri imara uzak olan tarlalara nazaran bir tık daha değerli olacaktır. Bunun sebebi şu arkadaşlar, imara yakın olan yerlerde genelde ilk planlama yapılma aşamasında imara girecek olmasıdır. Yani imardan çok uzaktaki olan yerlerle imara yakın olan yerlerin arasında böyle bir avantaj söz konusudur. Dolayısıyla artık imarlar eskisi gibi belediyelerin kendi inisiyatifinde açılmıyor arkadaşlar. Mevcut şartları yerine getirmesi, mevcut şartları sağlaması durumunda büyükşehir belediyelerinden onaylarla yapılıyor. Bu yüzden de açılırken de ihtiyaca göre açılıyor. Yani ilk ihtiyaca göre açılacak yerlerde nedir? İmara sınır olan yerlerde burada başlangıç olacak. Bu ekranda görmüş olduğumuz tarlamız arkadaşlar, şöyle imar durumuna baktığımızda bakın hemen imarın dibinde. Buradaki imarımız neymiş? Ayrık nizam, iki kat müsaadeli, 0,12'ye 0,24 emsale sahip olan villa imarlı bir bölgeye çok yakın konumdaymış. Şimdi burayı bu şekilde gördüğümüzde, imar durumuna bakıp da gördüğümüzde biz şunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bir imar çalışması yapılıp bu bölgedeki yapılaşma tamamlanıp dolduktan sonra ilk imara açılacak alanın içerisinde kalıyor. Bu tarlamızın bize sağlamış olduğu bir diğer avantaj da şu: normalde bir tarlayı emsallerinin satış fiyatlarına göre fiyatlarını belirlerken burada artık imarlı bir arsanın fiyatına göre de bu tarlamızın fiyatını belirleme imkanına sahip oluyoruz. Eğer bizim burası iki katlı bir villa parsele değil de yüksek katlı konut parsellerinin olduğu, emsalinde 0,24 değil de 1,5-2 emsalli yüksek katlı konutlara cephe olan bir yer olmuş olduğunu düşünseydik, artık bu tarlamızın bir villa parseli değil, yüksek katlı konutların yapılabileceği bir konut parseli olduğuna hükmedebilecektik. Açılan imara göre de, buradaki mevcut imara göre de bizim tarlamızın değeri de artacak. Bu konu arsaların alımında dikkat edeceğimiz hususlarda ayrıyeten anlatılacak arkadaşlar. Şu an konumuz tarla olduğu için burada sadece üçüncü kademe olarak bir tarlayı satın alırken dikkat edeceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi de imara sınır olup olmaması, imara yakın olup olmaması olacak arkadaşlar. Bunu nereden öğreneceğiz arkadaşlar? İlgili belediyesine gidip ben işte şu ada şu parseldeki yeri satın almak istiyorum. Bu yerle alakalı imar durum bilgisi nedir? Burada imar var mıdır? İmara yakın mıdır? Uzak mıdır diye sorduğunuzda bu görmüş olduğunuz resmi size belediyeden verirler arkadaşlar. Onu gösterirler. Böylece siz de yatırım yapmayı düşünmüş olduğunuz tarlanın imara sınır olup olmadığı noktasında da bilgi sahibi olmuş olursunuz. Yine bu noktada bir tarla yatırımında çoğu insanın gözden kaçırdığı bir husus var arkadaşlar. Tarla dediğimiz yer şu anda üzerinde imar olmayan ham kadastro parseli, yani ilk tescil parseli halinde duran yerlerden bahsediyoruz. Yine bu konuyla da alakalı izlemek isteyen arkadaşlarımız olursa kanalımızda
parsel çeşitleri diye bir videomuz var. İsteyen arkadaşlar da oradan parsel çeşitlerinin detaylarını öğrenebilirler. Biz burada tarla üzerine konuşuyoruz. Tarla üzerine konuştuğumuzda da üzerinde imar olmayan yerleri kastediyoruz. Halk arasında tarla dediğimiz zaman imarsız olan araziler kastediliyor arkadaşlar. Bu genel geçer bir akçedir. Tarla dendiği zaman üstünde imar olmayan yer kastedilir. Dolayısıyla üstünde imar olmayan yerlerde bir bakmamız gereken nokta daha var. Dördüncü nokta olarak bakmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi de buranın üst ölçekli planlarda hangi alana isabet ettiğidir arkadaşlar. Aynı parselimiz şu anda imara sınır. Gördüğünüz gibi imarlar burada görünüyor. Fakat burada üst ölçekli plana baktığımız zaman bakın burası mevcut konut alanı. Seyrek yapılaşma var diye belirtilmiş. Ve buraya gördüğünüz gibi imara sınır olmasının faydasını buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer benim bu tarlam burada değil de bu alanın içinde değil de bu kadar yakın değil de şurada olmuş olsaydı burası tarım alanına girmiş olacaktı. Burada olmuş olsaydı arkadaşlar burası da orman alanıydı. Orman alanına girmiş olacaktı. Dolayısıyla imara ne kadar yakınız değerimiz de tarlanın o kadar artacağı anlamına geliyor. Bunu biz alırken neye göre kıyaslama yapacağız? Aynı bölgede benzer nitelikte şartları birbirine eşit olan yerlerde imara yakın olan yeri tercih etmemiz gerektiğini bir kez daha burada vurgulamış olalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada biz üst ölçekli plana baktığımız zaman artık ben burada şunu görebiliyorum arkadaşlar. Buranın 1 bölü 25 binlik planda konut alanına girdiğini, yani ilerleyen ilk plan çalışması yapıldığında bu bölgenin de aynı buradaki gibi villa parseli, villa imarı olma ihtimalini görmüş oluyorum. Dolayısıyla benim buradan satın almış olduğum bu tarlamın ilerleyen zaman içerisinde bana imar parseli olarak villa parselleri şeklinde gerekli kesintileri yapıldıktan sonra elime kalacağını görmüş oluyorum. Bu neyi sağlar arkadaşlar bize? Tabii ilk plan geldiğinde bir yere plan çalışması yapılacağının duyulması bile tarlanın fiyatının artmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Kaldı ki plan gelip de parselasyon yapılıp da imar parselleri meydana geldiğinde ise benim tarlam 10 liraysa belki de parsel geldikten sonra yani imar gelip de parselasyon yapıldıktan sonra buranın değeri 100 birim değere çıkacak diyebiliriz. Biz burada neyi görmüş oluyoruz? Bir tarla yatırımı yaparken üst ölçekli planlara bakıyoruz. Tabii üst ölçekli planlara bakıyoruz derken arkadaşlar burada biz imara sınırdık. Burada da mevcut konut alanının içerisinde kalmış olduğunu gördük. Bu bizim için bir avantaj. Ben bu tarlayı aldıktan sonra buranın villa imarlı parsel haline döneceğini öngörebiliyorum artık. Peki bu yerin burada değil de imara sınır ama bu tarım alanında kalmış olsaydı işte ben bu yatırımı yaparken şunu düşünmek zorundaydım. Burada villa alanı yani konut alanı iki katlı konut alanının sınırı burada bittiğinde artık benim aldığım yerin büyük oranda tarım alanı nitelikli olarak kullanılacağını görmüş olacaktım. Dolayısıyla bu parsel burada değil de burada olsaydı buradaki olduğu kadar bana yüksek getiri elde etmeyecekti, imara girmeyecekti. Bahsettiğimiz gibi belki 1'e 10, belki 1'e de 20 değerinde bir kazanç getirisi sağlamayacaktı. Peki burada orman alanında olmuş olsaydı, işte orman alanında olmuş olsaydı tarım alanında kalmasına nazaran daha da kötü bir konumda olmuş olacaktı. Burasının herhangi bir şekilde orman vasfından çıkmayacağını, buranın yapılaşma şartlarının hiç oluşmayacağını, tarım alanı gibi de istediğim gibi çok rahat bir şekilde kullanamayacağım noktasında da bir öngörü sahibi olmuş olacaktım. Üst ölçekli planlara bakmak neden önemli arkadaşlar? İşte bu yüzden önemli. Benim tarla vasfındaki yerimin üzerinde herhangi bir şekilde bir plan çalışması yok. Ama üst ölçekli plana baktığımda örnek veriyorum burası bir sit alanının içinde kalabilir. Sit alanının üzerinde herhangi bir şey yapılaşma sağlayamayabilirim. Yine bununla beraber askeri koruma kuşağının içerisinde kalabilir. Askeri koruma kuşağının içerisinde kalan bir yerde de yine herhangi bir şekilde buranın kullanımı mümkün değildir. Belki o araziye girmem de mümkün değildir. Yani üst ölçekli planlarda hem hangi alana bastığını görmek hem de bununla beraber bu arazimin bir kısıtlamaya tabi olup olmadığını da buradan bu şekilde
görmüş ve tespit etmiş oluyorum arkadaşlar. Bu konuya da değindikten sonra bir sonraki aşamamız bölge fiyatlarına göre tarlamızın uygun olup olmadığının araştırılması. Şimdi tabii söylediğim her bir husus arkadaşlar kendi içerisinde diğer parsellerin bu özelliğe haiz olup olmamasıyla alakalı olarak araştırılması gerekiyor. Biz burada örnek veriyorum 4516 nolu parselin fiyat araştırmasını inceliyoruz. Bana gelen satış fiyatı buranın metrekaresinin 80 TL olduğu yönünde. Ben bu metrekaresi 80 TL fiyat bölgede uygun mu değil mi bu hususu araştırmaya başlıyorum. Bunun için internet ilan sayfalarını takip edebilirsiniz arkadaşlar. İnternet ilan sayfalarına girdiğimizde o bölgede emsal tarla fiyatlarını, emsal özelliklerini, tarlaların özelliklerini de görebilirsiniz. Tabii incelerken de dediğim gibi kadastro yolu olan, olmayan, arazinin eğimi, düz olan, eğimli olan arazileri de kıyaslamaya alırken buna göre almanız gerekliliğidir. Bizim örneğimizde arkadaşlar yakın bölgesinde 3 tane satlık olan yer olduğunu görüyorum. Bu 3 tane satlık olan yerlerin fiyatlarına baktığımda bakın buradaki yerin metrekaresinin 127 liradan satıldığını, bir üstündeki yerin metrekaresinin 142 lira olduğunu ben inceledim, araştırdım arkadaşlar. Aynı özelliklere haiz yerlerdi bunlar da. O yüzden çok fazla detaya girmedim videomuz uzamasın diye. Burası da metrekaresi 85 TL'ymiş. Dolayısıyla benim fiyatım ne dediğimde baktığımda arkadaşlar o bölgede en ucuz fiyat 85 lira, 127 lira, 142 lira. Benim fiyatımsa 80 TL. Bana gelen satış fiyatı. Yine bu bölgenin ortalama satış fiyatına da baktığımızda programımız bize ortalama 117 lira civarında bir ederi var diye söylüyor. Biz bunu ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir ilan sitesine girdik. İlan sitesinde piyasada emsallerine göre aynı özelliklere sahip yerlerle kıyasladığımızda bu tarlamızın fiyatının emsal piyasa fiyatlarına göre bir tık daha aşağıda olduğunu görüyoruz. En önemli unsurlardan bir tanesi budur arkadaşlar. Sonuçta biz o bölgeden bir yer satın alıyorsak, eğer artı özellikleri yoksa, benzer niteliklerdeki tarlalarla alakalı fiyat araştırması yaparken o bölgedeki ilan sitelerine hiç yerine gitmeden de ilk araştırmamızı yapabiliyoruz. Tabi sadece bu internet üzerinden araştırmak yeterli olacak mı? Elbette ki yeterli olmayacak arkadaşlar. Bununla ilgili mümkünse oradan, o bölgeden bir emlakçısını bulmak, o bölgedeki çalışan bir gayrimenkul danışmanını bulmak ve ona bu yerin ada parselini verip satış fiyatlarının ne olabileceği, alınabileceği, satılabileceği hususunda bilgi almakta da fayda var arkadaşlar. Bu da size fiyatını kıyaslama noktasında, fiyat noktasında bir fikir verecektir. Diğer noktada o bölgede eğer mümkünse yani gidip o bölgede yerel halkla da temas edip yerel halk arasında da buraların kendi arasındaki alım satım fiyatları nedir, bölgedeki fiyatlar kaç liraya gidiyor tarzında da bir soruşturma, bir araştırma yapılabilir arkadaşlar. Çünkü her tarla ya da her arsa internette satışta değil arkadaşlar. Bazıları internete koymadan satmak istiyor. Bazıları yerel halkla kendi arasında alış satışlar yapıyorlar. Dolayısıyla o bölgeye de gidip bir yatırım amacınız, bir düşünceniz varsa onlarla temas kurabilirsiniz. Ya da tanıdığınız, güvendiğiniz emlak danışmanınız, gayrimenkul danışmanınız kimse onun o bölgeyi araştırmasına itimadınız varsa da bölgeye de gitmeden de o şekilde karar verebilirsiniz. Altıncı hususumuz arkadaşlar, tarla satın alırken dikkat edeceğimiz ana unsurlardan bir tanesi de nüfusu çok olan yerleri az nüfuslu olan yerlere göre tercih etmeniz gerekiyor. Bu niye önemli arkadaşlar? Çünkü bir yerin nüfusunun çok olması demek o tarlanın üzerine imarsal yapılaşmanın ya da o tarlaya olan talebin daha erken meydana geleceği anlamına geliyor. Bu da o tarlanın daha kısa süre içerisinde imara gireceği ya da o tarlanın daha erken bir vakitte daha hızlı bir satış göreceği, daha çok müşteri adayı bulabileceği anlamına geliyor arkadaşlar. Ekranımızda gördüğümüz Bayramiç Merkez buradaki bir tarlayla yine Bayramiç'in köylerinden olan biraz daha buraya nazaran merkeze baktığımız zaman aradaki farkı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine büyük bir köy. Fakat merkez ilçeye göre baktığımız zaman kıyasladığımızda küçük bir yer. Eğer buradaki
kadastro yolu olan bu tarlamla burada yine kadastro yolu olan tarlamın ikisinin fiyatları metrekare boyutunda aynı ise arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle nüfusu çok olan yerden almayı tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yine buna benzer aynı şeyi baktığımız zaman, bakın bu sefer merkez ilçede değil de Çatalçam köyünde kadastro yoluna cephe, köy yerleşkesine de çok yakın bir yer. Ama yine aynı tarlamla kıyasladığım zaman bunu Bayramiç merkezdeki tarlaya nazaran baktığımda bunu değil bu parseli tercih etmiştim. Fakat burada bu duruma baktığımda bu Çatalçam merkezle buradaki köy yerleşkesi baktığımızda buranın nüfusu daha kalabalık. Bu iki tarla arasında da seçim yapmamız gerektiğinde arkadaşlar bu tarla yerine bu tarlayı almayı tercih etmemiz gerekiyor. Fiyatlarının aynı olması durumunda. Eğer mesela bunun fiyatı 80 lira, bunun fiyatı 100 lira ise yine buradaki tarlamızın tercih edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama ve lakin buradaki tarla 80 lira, buradaki tarlanın metresi 200 liraysa o zaman işte sizin ihtiyacınıza göre bu fiyatı kendiniz analiz edip bir fiyatlama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki bir nokta daha var. Tüm bu kriterlerimize göre bir yer bulduk. Artık tamam burayı satın alacağız dediğimiz zaman da alacağımız yerin tapu bilgisini karşı taraftan istememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu tapu bilgisi geldiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tapu bilgisinin üzerinde herhangi bir şekilde bir kısıtlaması var mı, yok mudur? Herhangi bir takidat bilgisi görünmüyor. Sadece ili, ilçesi, mahallesi, işte ada parseli kaç metrekare olduğu vesaire tarzındaki bilgilere ulaşıyorsunuz. Bununla takvis üzerinden parsel sorgulamadan arazinin yerini teyit edebiliyorsunuz. Bununla gidip belediyeden buranın imara yakınlığını, uzaklığını tespit edebiliyorsunuz. Arazinin eğimini buradaki tapu bilgileriyle bulabiliyorsunuz. Yerinizin doğru mu değil mi arazide bir fiilli olarak yerine gidip bakabiliyorsunuz. Bunların hepsinin kontrolünü yapabiliyorsunuz ama bir önemli nokta husus da şu, bu satın almayı düşündüğünüz yerin üzerinde herhangi bir takidat var mıdır, yok mudur arkadaşlar? Takidat dediğimiz ne arkadaşlar? Aslında mülkiyet hakkını kısıtlayan, şer, beyan, herhangi bir burada bir hak tesisi var mı, yok mu? Bunu bize söyleyen belgeye takidat belgesi diyoruz. Bu takidat belgesinde arkadaşlar artık mal sahipleri web tapu üzerinden girip takidatlı tapu kayıt örneğini dök dediği zaman bize ekranda görmüş olduğunuz gibi takidatlı tapu kayıt örneğini verebiliyorlar. Bu tapu resmiyle herhangi bir bilgiye ulaşamazken takidat örneğini aldığım zaman ben burada örneğin malik bizzat gelmeden satış yapamayacağını öğreniyorum. Yine bununla beraber Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davalı olduğunu görüyor. Yine bununla beraber bu davanın tapu iptal ve tesciline yönelik bir dava olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben burayı satın aldığımda eğer bu üzerindeki takidat bilgilerini, kısıtlayıcı bilgileri bilmezsem bu noktada da bir sıkıntı yaşayacağım anlamına gelir. Bunu ben bu şekilde bazı davalıdır, şerhe düşülmüş yerleri bu şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bazı tedbir koyulmuş yerleri tapuda satışı yapılmaz ama davalıdır şehridir. İşte şahıs hacizleri olabilir, şahıs ipotekleri olabilir, banka ipotekleri olabilir. Bunları ipoteğiyle, haciziyle, davalıdır şehrini kabul etmek şartıyla bu mülkün satışı söz konusu olabilir. Böyle bir durumda takidat listesini de isteyerek arkadaşlar web tapu üzerinden bir takidatlı tapu kayıt örneğini isteyerek de alacağınız yerin üzerinde herhangi bir şerh, beyan var mıdır, yok mudur? Onun da tespitini sağlayabilirsiniz. Tabii bütün bunları yaptık. Yetiyor mu, bitiyor mu arkadaşlar? Sadece ben burada ana tema olarak bakmamız gereken ilk etapta bizi en çok ilgilendirecek noktalar neler? Onlara değindim. Ama bir tarlayı alırken bu bölgenin lokasyonu, yapılaşmaya yakın olması, bölgesel yapılaşmanın ne olduğu, gelir düzeylerinin düşük mü yüksek mi olduğu, buranın gecekondu bölgesi mi olduğu, toplu konut bölgesi mi olduğu ya da bölgesel yapılaşma işte sanayisel mi gidiyor, lojistik olarak bir ticari yapılaşma mı düşünülüyor ya da bir ilerleyen zaman içerisinde toplaştırma mı yapılacak? Bir toplaştırma alanında kalıyor mu, kalmıyor mu? Mevcut tarlam işte güneş tarlası olur mu, olmaz mı? Ben burayı işte mesire alanı olarak kullanmak istesem mesire alanı olarak yapıp burayı
Dışarıya halka açıp kullanabilir miyim? Sulu tarım yapılabiliyor mu? Alsata uygun mu, parsellenerek satışa uygun mu gibi birçok e, kriteri var arkadaşlar. Bunu da buraya yazdım arkadaşlar. Yine bakıp incelemek istediğinizde bunlarla da alakalı kendi almak istediğiniz yer hakkında fikir yürütebilirsiniz. Bu konuyla da alakalı bir çalışma yapabilirsiniz. Ama tekrardan özetleyecek olursak bir tarlanın kadastro yolu olup olmadığı, arazinin eğim durumu, İmara yakınlık, üst ölçekli planlardaki durumu, emsal piyasa fiyatlarına göre uygun olması, nüfusu çok olan yerlere yakın olması, ana yerleşkelere yakın olması ve en son olarak da takidatının olup olmadığının bilgisi bizim için bir tarlanın fiyat değerlemesi hususunda yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu videoda 7 ana başlıkta tarla alırken nelere dikkat etmeliyiz konusunu kısaca işledim. Daha detaylı bilgi için 8 bölümden oluşan temel düzey arsa eğitimini alarak daha detaylı bilgi edinebilir. Yatırımlarınızda benden danışmanlık da alabilirsiniz. Eğitim ve danışmanlık için benimle irtibata geçebilirsiniz.